Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Adventure Time'da biraz gizemli, biraz iyi, biraz kötü ve genellikle kafası karışık bir karakter olan Fern hakkında konuşmak istiyorum. Fern hakkında kendim çok fazla düşünmemiş olduğum için çoğunlukla araştırdıklarımı sizlerle paylaşacağım. Eğer siz de Fern karakterini merak ediyorsanız haydi bu macerada bana katılın. Başlangıçta sadece tek bir film vardı. Adventure Time'in 6. sezon 19. bölümünde Jake ve Finn daha önce Leech tarafından öldürülen Prismo'nun yaptığı son bir turşu için tören yaptılar ve Jake son turşuyu yedi. Ardından uyudular ve bir süre sonra Jake Prismo'nun boyutuna ışınlandı. Jake Prismo'nun dünyasında bir yatak gördü ve orada uyuyarak Prismo'yu yeniden canlandırdı. Ama uyumaya devam etti. Ardından Jake'den çok sonra Prismo boyutuna gelen Finn, Jake'i görüp koşarken Prismo Finn'i durdurdu ve Jake'i uyandırmasını söyledi. Daha sonra olaylar bir kere daha gerçekleşti ve bir Finn daha Prismo'nun boyutuna gelerek Prismo tarafından durduruldu. Prismo ikinci Finn'e ise önceki Finn'i durdurması gerektiğini söyledi. Bu bir paradoks yarattığı için iki Jake ve iki Finn aynı anda çok kısa bir süre için var oldu. Hemen sonra Jake'lerden biri Prismo'nun gerçek fiziksel formuna dönüştü ve Prismo var olmaya devam etti. Finnlerden birisi ise Finn kılıcına dönüştü. Ama aslında tam olarak dönüşmedi. Bu Prismo'nun kozmik güçleriyle oluşan bir kılıç ve kılıcın içinde kılıca dönüştüğünü gördüğümüz Finn'in ruhu var. Bu bölümün ardından Finn birçok macera yaşadı ve 8. sezon 5. bölümde kılıcını tahta bir köprüdeyken aşağıya düşürüp kaybetti. Kılıcı alan Haydut Prenses, Finn kılıcı ile masumları öldürüp gasp yaptı. Ve sonunda Finn, Haydut Prensesi ve Finn kılıcını bulunca Finn kılıcını kullanan Haydut Prenses ile dövüştü. Fakat Finn kolundaki çim kılıcı Haydut Prenses'e sokmak isterken Finn kılıcına sapladı. Çim kılıç Finn kılıcına girip çıktıktan sonra çim kılıcındaki lanetin bir kısmı Finn kılıcının içine ve onunla birlikte kılıcın içindeki Finn'in ruhuna da işlemeye başladı. Daha sonra 8. sezon 13. bölümün sonunda Finn Suzu ile savaşırken çimen kılıç Finn'in kılıcının içindeki lanetin diğer kısmını sezdi ve Finn'in kolundan ayrılarak tamamen Finn kılıcı ile bütünleşti. Bir sonraki iki kılıç adlı bölüme geldiğimizde Finn kolunu kaybetmesinin ardından yaşadıklarını Şeker Prensesi anlatmaya başladı. İlk kez Fern'ün vücudu oluşmaya başladığında ilk olarak ağzı oluştu ve Finn'e anlaşılmaz şeyler söylemeye çalıştı. Ama aslında söylemeye çalıştığı şey Finn'i duyamadığıydı. Çünkü henüz kulakları yoktu. Fern yavaş yavaş organlar kazandı ve sonunda tamamen Finn'e benzedi. Ama çimenden oluşuyordu. Hatta kendisi de kılıç olduğunu ve çimen kılıcın lanetini hatırlamıyor ve Finn olduğunu sanıyordu. Jake uyandı ve yanlarına gelip Fern'ün Finn olmadığını, başka bir şey olduğunu söyledi. Onlarla anlaşamayan Fern ağaç eve gitti. Ağaç evde Bimo, Fern'ün görünüşünden çok korktu ve Finn ile Jake'i arayıp eve çağırdı. Fern ise yeni oluşan çimen bedeniyle hiçbir şeyi düzgün yapamıyor ve evi dağıtıyordu. Evi dağıtması, Bimo'yu korkutması Jake'i çok kızdırmıştı. Finn ve Jake, Fern'ü biraz darladılar ve kızdılar. Ama sonunda Finn, onun gerçekten Finn mi yoksa bir taklitçi mi olduğunu anlamak için bir Finn keki uzattı. Fern keki aldı. Finn de sadece Finnler Finn keklerine hayır diyemez dedi ve Fern'ün gerçekten Finn olduğuna ikna oldular. Bir süre sonra 8. sezon 15. bölümde Finn ağaç evden ayrıldı ve hastanede Susan'la ilgilenmeye gitti. Jake ve Fern ağaç evde yalnız kaldı. Jake sıkılan Fern'e köfte yaptı ama Fern'ün bedeni çimenden oluştuğu için köfteleri yiyemedi. Jake Fern'ün üzüldüğünü görünce birlikte çimenli dağda macera yaşamaya gittiler. Fern başlangıçta tüm takıldığı yerlerde gerçek Finn gibi önceden konuşmayı denemek yerine sadece çimen kılıcı ile keserek tüm engelleri aşıyordu. Daha sonra Jake ile çimen büyücüsünün evine geldiler ve Fern çimen büyücüsünün kendisini yarattığını anladı. Ona kendisini neden yarattığını sordu. Büyücü ise bunu kulağa hoş gelen ilginç bir fikir olduğu için yaptığını söyledi. Çimen büyücüsü ben senin yaratıcınım, beni dinleyeceksin şeklinde bir tavır alıp Fern'den Jake'i öldürmesini isteyince Fern ona çok sert bir yumruk atıp bayılttı. Bu sefer çimen kılıcı kullanmamıştı. Bölümün sonunda çimen büyücüsünü hastaneye getirdiler. Jake Fern'e doğru olanı yaptığını söyledi ama Fern'ün kafası hala çok karışıktı. Fern sadece çimen kılıcı ile kesmek istiyordu ve biraz yalnız kalmaya ihtiyacı vardı. Onlara doğru motorla gelen Starchy'nin motorunu alan Fern, başlığını çıkarıp uzun çimen saçlarını ışıl ışıl savurarak uzaklaştı. Fern bir süre sonra döndü. Çünkü çimen bedeniyle hala çok iyi değildi ve Starchy'nin motorunu da mahvetmişti. Hatta Marcel'in bu durumdan dolayı ona kızgındı. 8. sezon 20. bölümde ağaç evin tepesinde yaşadığını gördüğümüz Fern, Finn yokken Elementler bölümünde naneli şekerden oluşan mutlu insan karakterine dönüşmüştü. Daha sonra yumrulu uzay prensesi onları gerçek hallerine dönüştürdü. 9. sezon 13. bölüme geldiğimizde Tatlı Pi'ye Finn ve Fern yardım ettiler.
Çünkü tatlı Fi, Leech'in eli tarafından sürekli rahatsız ediliyordu. Bu olayın çözümünde Finn daha başarılı oldu. Fern ise Finn'i kıskanıp ondan kurtulmak için planlar yapmaya başladı. Bir sonraki 3 Kova adlı bölümde Fern Finn'i bir macera için zindana götürdü ve onu zindandaki bir hücreye kilitledi. Finn ise Şeker Prenses'in ona verdiği gelişmiş kolla zindandan çıkıp Fern ile savaştı. Finn yeni kolunun parçalama özelliğiyle Fern'ü çim biçme makinesi gibi keserek dağıttı. Fern'ün parçalarını daha sonra Şeker Prenses'in amcası olan Gumball aldı. Gumball amca Fern ile bazı deneyler yaptı ve onu uzun boylu, çok güçlü, yılana dönüşebilen bir baltaya sahip Yeşil Şövalye'ye dönüştürdü. Finn'in 17. yaşına girdiği ve doğum gününün kutlandığı 10. sezon 5. bölümde Yeşil Şövalye ve Finn dövüştü ve Yeşil Şövalye Finn'i yendi. Benimle Gel adlı final bölümüne geldiğimizde ise Finn ve Jake gizemli kürenin onlara verdiği büyü ile Şeker Prensesi, Gumball, Finn, Jake ve Yeşil Şövalye olan Fern uyuyarak aynı rüyayı gördüler. Rüyada Finn ve Fern birlikte Fern'ün lanetini yendiler. Ama lanet aynı zamanda Fern'ün vücut bütünlüğünü koruduğu için uyandıklarında Fern'ün bedeni rüzgarla dağılmaya başlamıştı. Bölümün sonlarına doğru Fern ölmek üzereyken kendi tohumunu Finn'e verdi. Finn, Fern tohumunu yıkılan ağaç evlerinin olduğu yere gömdü ve tohum hızla büyüyerek bir ağaç oldu. Finn kılıcı da ağacın dallarından birine saplıydı ama kimse onu almaya çalışmadı. Galiba Finn kılıcın yeniden zarar görmesini istemedi ve orada daha güvende olduğunu düşündü. Ağaç 1000 yıl boyunca bulutları aşacak kadar büyüdükten sonra Shormy olarak yeniden doğan Finn ile Beth olarak yeniden doğan Jack, Fern ağacına tırmandılar. Bölümün sonunda Beth kılıcı ağaçtan çıkarıp Shormy'ye verdi. Shormy, Finn kılıcını havaya kaldırdı ve bölüm bitti. Fern'ü bu şekilde Finn kılıcı haliyle son kez görmüş olduk. Fern görünüş olarak Finn'e çok benziyordu. Ama çimenden oluşmuştu. Finn gibi kulakları olan çimenden bir başlığı vardı ama uçları yuvarlak değil de kesikti. Fern ciğerleri olmadığı için nefes alamıyordu ve bu nedenle Finn gibi flüt çalamıyor ve Finn'in yediği yemeklerle beslenmiyordu. Fern tıpkı çimen gibi besleniyordu. Sulama ihtiyacını nasıl karşıladığını görmedik ama fotosentez yapabildiğini biliyoruz. Bu nedenle ağaç evin içinde olmak yerine güneş gören üst kısmında yaşıyordu. Fern içindeki lanet nedeniyle çok fazla içgüdüsel davranıyordu. Ama bir yandan da içinde Finn'in ruhu olması nedeniyle vicdana da sahipti. Bunu Finn'i zindana kilitlediğinde bile gördük. Fern Finn'i öldürmeye çalışmaktansa onu hapsetmeyi ve düzenli olarak yemek getirmeyi tercih etmişti. Belki Finn'i öldürme konusunda da onu endişelendiren şeyler vardır. Belki bir gün Jake onun gerçek olmadığını anlayacaktı ve Fern, Jake'in ona zarar verebilmesinden korktuğu için Finn'e zarar vermemiş olabilir. Bu biraz teori üretilebilecek bir konu. Eğer Fern'ün Finn'i öldürmeye çalışmak yerine hapsetmesi konusunda teorileriniz varsa yorumlara yazın lütfen. Diğer yandan aynı bölümde Finn Fern'e saldırınca Fern'ün vicdanı kaybolarak tamamen içgüdüsel hareket etmeye başladı. Bu nedenle gözleri çimen lanetini dışa vurmaya başlamıştı. Dizide Fern hakkında düşünülenlerden biri Finn'in içgüdüsel sorunlarının dışa vurum olması. Yani dizinin ilk sezonlarında sürekli kendi içsel sorunlarıyla savaşan, aşık olup acı çeken, duygusal problemler yaşayan Finn, Fern ortaya çıktığında yaşadığı içsel sorunların tamamıyla fiziksel bir varlık olarak karşılaşıyordu. Fern ile karşılaşan Finn, kendisinin kötü kısımlarından oluşmuş bir Finn ile yüzleşmek zorunda kalmıştı. Bu bana biraz mantıklı gelen bir teori ama tam olarak değil. Çünkü Fern içindeki lanet nedeniyle Finn'e çok fazla benzemiyor. Bazen aşırı içgüdüsel olup her şeyi kesmek istiyor. Bir başka teoriye göre Fern sürekli gerçek Finn gibi iyi bir kahraman olmak istiyor. Bu nedenle onun yerine geçmeye çalışıyor. Bu nedenle Yeşil Şövalye olduğunda tıpkı Finn'in Şeker Prensesi'ne bağlı bir kahraman olması gibi o da Gumball'a bağlı bir savaşçı oluyor. Ama bunlar ona yeterli gelmiyor çünkü hala yeterince Finn gibi olamıyor. Örneğin Fern'ün Jake kadar sıkı bir dostu hiç olmuyor. Fern hep yalnız hissediyor, etrafında insanlar olsa da o çok yalnız ve bu ona acı veriyor. Bu en beğendiğim teorilerden biri çünkü dizide Fern'ün davranışları bu teoriye çok uyumlu gelişiyor. Muhtemelen dizinin yaratıcıları da onu bu şekilde tasarlamış olabilir. Evet arkadaşlar, bildiklerim ve araştırdıklarım kadarıyla Fern hakkında her şeyi anlatmaya çalıştım. Fern hakkında sorularınız, teorileriniz ve video hakkında eleştirileriniz için yorumlarda buluşmak dileğiyle bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, bay bay.